Bu videoyu sonuna kadar izleyenlerin oranı sadece %25 civarında olacak. Çoğunuz bir bildirimin peşine kapılıp gideceksiniz. Yeni içerik ucuz dopamin. Neden beyninin kontrolünü kaybediyorsun? Beyin paslanması nedir? En son ne zaman bir kitabı saatlerce odaklanıp okudunuz? Filmleri, dizileri izlemek bile eskisinden daha zorlaştı sanki ve odaklanma yeteneğiniz azalmaya başladı. Beyin paslanması nedir? Buna karşı neler yapılabilir? 9 maddeyi öğreneceksiniz. 2024'te Oxford Sözlüğü'nde yılın kelimesi seçilen brain rot yani beyin paslanması nedir? Aşırı uyarana maruz kalmak ve yüzeysel şeylerle fazla zaman harcamaktan dolayı zihinsel tembelleşme ve odaklanma yeteneğinin azalması durumu. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü eğer beynimizin aşırı yüklemeye nasıl tepki verdiğini anlamazsak odaklanma ve yaratıcılık kapasitelerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O huzursuz hissi, telefonunuzu kontrol etme isteğini bilirsiniz. Bir şey kaçırma korkusunun tetiklediği sabit kalamama hali. Kitap okurken bildirim sesiyle telefona alışınız ve sonsuz kaydırmalar arasında kaybolmanız ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmemeniz. Hala izlemeye devam edenler tebrikler. İzlemeye devam edin. Çünkü size kafanızın içinde neler olup bittiğini, neden olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğinizi anlatacağım. Beyin paslanması belirtileri neler? Az uyaranla işleri yapamazsınız. Bir şey izlemeden yemek yiyemezsiniz. Uzun videoları sonuna kadar izleyemezsiniz. Kitap okuyamazsınız. Sürekli uyaran ihtiyacı hissedersiniz ve sürekli telefonu kontrol edersiniz ve saatlerce kısa dikey videoları kaydırırsınız. Özetle uzun süre dikkatinizi bir konuya derinlemesine odaklayamazsınız. Peki neden beyninizin kontrolünü kaybediyorsunuz? Sebepleri hem bireysel hem de çevresel bağlamda ele alacağım. Videonun sonunda da 9 maddelik bireysel olarak yapabileceklerinizi anlatacağım. Beynimiz bilgiyi nasıl işler? Beynimiz önemli olana dikkat eder ve önemsiz olanı eler. Çünkü saniyede 7 veri işleme kapasitesi var. Ne kadar çok enformasyona aynı anda maruz kalırsanız bir bilgide derinleşme, derin düşünme olasılığınız azalır. Beyin haz veren şeylere dopamin salgılar. Sürekli uyaran beynimizi ödül kimyasalı dopaminle dolduruyor. Her bildirim, her beğeni, her kaydırma, her biri aynı kadim devreyi tetikliyor. Dopamin, haz almamızı ya da yaptığımız şeyde zamanın hızlıca geçmesini sağlayan nörotransmitter. Bir başka deyişle ödül kimyasalı. Dopamini hızlı arttıran aktiviteler hızlı düşürüyor. Bu da bağımlılık döngüsünü yaratıyor. İşte bu ucuz dopamin. Komik kedi videosu kaydırmak ya da şeker yemekte aynı bağımlılık döngüsünü çalıştırıyor. Sonuç, ödül arayışının kısır döngüsü. Sürekli bildirimlerle bölünmek akış halini bozuyor. En kaliteli dopamin üretimi akış haliyle mümkün. Ayrıntılı bilgi için akışla ilgili videomu izleyebilirsiniz. Sinir bilimciler beynimizin uyum sağlama yeteneğine nöroplastisite adını veriyorlar. Eskiden bu nesiller boyu sürüyordu. Ancak 2007'de akıllı telefon kullanımının başlaması ve sosyal medyanın yükselişi bu yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. Son 18 yıl içinde beynimiz sürekli yeniliği arzulayacak şekilde değişti. Bu da dikkatimizi parçaladı ve odaklanmayı zorlaştırdı. Sosyal medya ortamı kısa süreli dikkat çekme amaçlı tasarlanmış platformların hakimiyetinde. Dikey videolar, 15 saniyelik klipler, trend etiketler ve tüm bu mecralar her şeyden önce etkileşimi ödüllendiriyor. Bu daha fazla yenilik, daha fazla şok, daha fazla anlık tatmin anlamına geliyor. Yani ucuz dopamin. Böylece beyin devamlı anında ödül bekleme ihtiyacı içine giriyor. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, sonsuz içerikler bunu sağlıyor. Böylece birbirini besleyen bir kısır döngü oluşuyor. Yeni dünyada en önemli sermaye dikkatiniz. Dikkatin paraya dönüştüğü, her kaydırmanın mikro bir işlem olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dikkatinizi nasıl kullandığınızın farkına varıp önlem almazsanız zamanla sinir yollarınız yeniden düzenlenecek ve derinlemesine düşünmeniz giderek daha da zorlaşacak. İzlemeye devam edin çünkü bunların huzursuzlukla ilgisi var mı gibi çok önemli şeyler anlatacağım. Kısa süreli dikey videolar çaba harcamadan ucuz dopamin sağlıyorlar ve beyinde yeni sinirsel bağlantılar oluşturuyorlar. 2010'lardan sonra doğanlar ilk günden itibaren çok fazla sık uyaranla şekillenen sinir yollarına sahip oluyorlar. Araştırmalar kitap okumak ve belgesel izlemek gibi kaliteli dopamin sağlayan aktivitelerin tercih edilmediğini ve anında heyecan yaratmayan her şeye karşı sabırsızlığın arttığını gösteriyor.
Eski kuşaklar da bu durumdan nasibini aldılar ve odaklanma yeteneklerinin azaldığından şikayetçiler. Çünkü beynin ödüllendirme sistemi bozuldu. Kolay elde edilen ucuz dopamin kaynakları kaliteli dopamin kaynaklarının yerini aldı. Bunlar endişe verici çünkü sinir bağlantıları değişince kaygı, huzursuzluk ve can sıkıntısıyla başa çıkamama durumları artıyor. Can sıkıntısı eskiden yaratıcılık kaynağıydı. Günümüzde sıkılmaya fırsat yok. Kolayca sosyal medya ile oyalanacağımıza neden hayal kuralım ki? Sosyal medya eğlendirirken herhangi bir şeye kafa yormaya ne gerek var ki? Ve sonunda son bölüme geçiyoruz. Beyin paslanması, bilgiyi işleme tarzımızdaki köklü değişimdir. Herhangi bir şeyi derinlemesine anlamlandırmak yerine veri akışlarının yüzeyinde daldan dala geziniyoruz. Gördüklerimizi hatırlamak için hafızaya almak yerine internete beynimizin çekmecesi gibi güveniyoruz. Normal aktivitelerle çaba harcayarak kaliteli dopamin üreterek tatmin olacağımıza sürekli mikrodozlarda dijital hayatta ucuz dopamin peşinde koşuyoruz. Tabii ki bunu fark edersek değiştirebiliriz. Anlamsızca kaydırmak yerine interneti değerli şeyler öğrenmek için kullanabiliriz. Platformları dikkat dağıtıcı olarak suçlamak kolay. Ancak aynı zamanda çok iyi bir kolaylaştırıcı olduğu da bir gerçek. Sadece birkaç tıklamayla hemen her şeyi öğrenebilirsiniz. Sinir bilimciler uyaran yükünü azaltmanın derin odaklanma kapasitenizi geri kazandıracağını doğruladı. Beynin nöroplastisitesi sebebiyle odaklanma yeteneğinizi yeniden kazanabilirsiniz. Ama kolay olmayacak. İşte 9 maddelik önerilerim. 1. Sorunu fark edip değişime niyet edin. 2. Beyninizi kısa videolara alıştırdıysanız hemen uzun bir roman okuyamazsınız. Koşabilmek için önce yürümek gerektiği gibi minik adımlarla başlayın, ilk gün 5 dakika okuyun, sonra arttırın. Zamanla konsantrasyonunuz artacaktır. 3. Okurken telefonu sessize alın ve başka bir odaya koyun. 4. Minimum haftada bir gün dijital detoks yapın. Telefon, bilgisayar ve televizyon yok. Ve en önemli madde geliyor. 5. Uyanınca telefonunuza bakmayın. Mindfulness meditasyonu egzersizleri yapın. 6. Sosyal medya bildirimlerini kapatın veya olabildiğince azaltın. 7. Aynı anda tek bir işe odaklanın. Yemeği bir şey izleyerek yemeyin örneğin. Sıkılmayı yeniden öğrenin. 8. Gereksiz enformasyonu dışarıda bırakma becerisi geliştirin. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi için akış kitabını okuyun. 9. Dikkatin ne kadar önemli olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Johann Hari'nin Çalınan Dikkat kitabını okuyun. Birkaç hafta sonra kitap okumak tekrar ödüllendirici gelmeye başlayacak. Beyin ödül mekanizması iyileşecek ve kaliteli dopamin üretmeye başlayacak. Böylece uçucu hazların yerini huzur veren tatmin duygusu alacak. Bir şey izlediğinizde ve okuduğunuzda bir durun ve düşünün. Ne öğrendim? Bildiklerimle nasıl bir bağlantısı var? Buraya kadar beni dinleyenler siz o %25'in içindesiniz. Eğer siz de anlattıklarımla ilgili bir şeyler yaptıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Benzer içerikler için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.